Merhaba dostlar. Eevee 8 farklı evrimiyle Pokemon dünyasının en eşsiz Pokemon'larından biri. Bugün bu evrimler arasında en sevdiklerimi sıralayacağım ve bunları neden sevdiğimi de sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabi video sırasında da bu Eevee evrimleri hakkında ufak ufak bilgiler de edineceksiniz. Hadi başlayalım. Eevee hepimizin bildiği üzere bir evrim Pokemon'udur. Zaten kendisiyle ilgili bilinmeyen bir bilgi serisinde yeterince bilgi verdik. İlk nesilde 3 tane evrimi vardı. İkinci nesilde buna 2 tane daha eklendi. Daha sonra 4. nesilde 2 tane daha eklendi. Ve son olarak 6. nesilde de Sylveon'un eklenmesiyle tam 8 tane Eevee evrimine biz kavuştuk. Benim gibi Pokemon'u çok uzun zamandır takip ediyorsanız bu evrimlerin birebir çıkışına da şahit olmuşsunuzdur ve hepsinin sizin için yeri, zamanı, anısı farklıdır. Bazılarıyla küçük yaşlarda karşılaştınız, bazılarıyla yetişkinlik zamanında karşılaştınız ya da değişik illerde, değişik şekillerde karşılaştınız. O yüzden ben size bu Pokemon'ları anlatırken onları ilk ne zaman gördüğümü, ne yaşta gördüğümü ve ne şekilde gördüğümü de anlatmaya çalışacağım. Sıralama en az beğendiğimden en çok beğendiğime doğru olacak. Hadi başlayalım. Eevee evrimlerine genellikle pozitif bakarım ben. Öyle çok fazla sevmediğim ya da yok ya bu kesinlikle kötü dediğim bir Eevee evrimi yok açıkçası. Ama aralarında en az sevdiğim Vaporeon. Bunu çok düşündüm. Acaba neden en az Vaporeon'u seviyorum diye. Galiba 3 tane neden belirledim. Birincisi tasarımı. Açıkçası tasarımını çok fazla beğenmiyorum. Özellikle kuyruk kısmı nedense beni itiyor. Aslında Eevee evrimleriyle ilk karşılaştığımızda biliyorsunuz ki bunlar 3 taneydi. Flareon ve Jolteon'a baktığımız zaman Vaporeon tasarım olarak onlardan bence geride kalıyordu. O yüzden zaten o üçlüden de en az Vaporeon'u seviyordum. Ama daha sonra eklenmelerle birlikte baktığımızda yine tasarım olarak en kötü Vaporeon'un kaldığını düşünüyorum. Tasarımı ilk dönemde farklıydı. Bir köpek gibiydi. Yüzgeçli bir köpeğe benziyordu. Tasarımı daha sonra değiştirildi yani. Onlar bile aslında çok karar verememiş Vaporeon'a. Yani bu bile kurtarmamış. Benim düşüncem tabii ki. İkincisi HP Pokemon olması. Evet, atakçı değil, yani defansçı değil, hızlı değil. Sadece HP'si yüksek bir Pokemon. Yani bu da kompetitifte onu tercih etmememe çok fazla neden olmuştu zamanında. Yani ben genellikle special atakçı ya da atakçı Pokemon'ları ya da hızlı Pokemon'ları severim ama HP Pokemon'u çok fazla sevmem. Üçüncü neden ise tamamen duygusal. Yani tanışmamızın üzerinden 24 yıl geçti. 2000 yılında bir lise öğrencisiyken Vaporeon'la tanıştım ve 24 yılda fikirlerim çok fazla değişmedi açıkçası. O yüzden 8. sıraya Vaporeon'u koydum. Leafeon. Çok etkisiz ya. Çok geri planda kalmış bir Eevee evrim olduğunu düşünüyorum. Hemen hiçbir yönüyle ön plana çıkamıyor. Defansif bir Pokemon tamam ama HP'si düşük bu taraftan baktığınızda da. Ayrıca çimen türü olması da benim için eksi bir puan. Çünkü çimen türü hem kompetitifde birazcık dezavantajlı hem de ben çok fazla sevdiğim bir tür değil. Zaten savaşlarda da çok kullanan görmedim açıkçası. Kendisiyle 2006 yılında tanıştık. 4. neslin çıkmasıyla birlikte. Üniversitedeydim o zamanlar. İlk gördüğümde daha böyle hoşuma gitmişti ama zamanla ilgimi kaybettim. Aslında beni tanıyanlar bilir, Sinnoh'u çok severim. 4. nesli çok severim ama Leafeon burada biraz geri planda kalıyor. Evrim yöntemi de o dönem beni kendisinden soğutmuştur. Yani kolay evrim geçirmiyordu açıkçası hatırlarsanız. Sylveon. Evet, 6 numarada Sylveon'u saymam birçok kişiyi şaşırtmış olabilir. Çünkü birçok Eevee evrimi severin Sylveon favorisidir biliyorum. Kesinlikle kötü bir evrim değil. Yani tasarım olarak ya da düşünce olarak çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Hatta peri türünün tanıtılması için müthiş bir yoldu bence. Başarılı da oldu. Yani 6. nesilde 2013 yılında biz Sylveon'la tanıştık. O zaman da öğretmenliğe başlamıştım. Yaklaşık 3 yıldır da öğretmendim diye hatırlıyorum. Tanıştığımızda dediğim gibi beğendim aslında. Peri türünü tanıtması yönünde gayet de doğru bir adımdı. Hatta yeni bir Eevee evrimi gelmez artık dediğim dönemde karşılaştık kendisiyle. Stat değerleri, ability'si ve türü nedeniyle savaşlarda da bolca kullanılmıştı o dönemde. Çok da popüler bir Eevee evrimi ama çok
kızlar için yapılmış bir EV evrimi bence. Evet, yani burada cinsiyetçilik yapmak istemiyorum tabii ki ama ya kızlara hitap eden bir EV evrimi gibi duruyor yani. Resmen kızlar tercih etsin, kız Pokemon oyuncular bunu alsın diye yapılmış bir EV evrimi gibi geliyor bana. Çok pembe, çok pembe, çok pembe. Flareon. Evet, ateş türü severim. Hatta karanlık türden sonra en çok sevdiğim ikinci tür ateştir. Fakat Flareon 5. sırada yer alıyor. Aslında Flareon güzel bir evrim. Tür olarak da güzel ama işte o ama önemli. Birinci nesilde çok fazla geri planda kalıyor. Çünkü ilk nesilde ateş türü dediğimizde Charizard var, Magmar var, Rapidash var, Arcanine var, Ninetales var. Yani bunlar içerisinde kaçınız Flareon'u hatırlar? Oturup düşünün yani. Galiba dezavantajı buradan geliyor. Yani ilk nesil oyunlarını oynadığımızda takıma bir ateş türü almak istediğimizde çoğumuzun aklına Flareon gelmiyor. Çünkü az önce saymış olduğum Pokemon'lar popülarite olarak, tasarım olarak, güç olarak hep Flareon'un önünde yer alıyor. Ben de 2000 yılında ilk Pokemon oyunlarını oynadığım sırada Flareon'u hiçbir zaman takıma almadım. Yani Flareon'u alıp da Pokemon Red ya da Yellow oynadım hiç hatırlamıyorum. O yüzden duygusal bir bağımız da çok fazla oluşmadı. Hatta buraya bir not almışım. 2000 yılından beri oynadığım hiçbir Pokemon oyununda Flareon takımımda yer almamış olabilir arkadaşlar. Yani çok fazla hatırlamıyorum tabii ama şöyle oturup düşündüğüm zaman maalesef. Tasarımını da kötü bulmasam da çok fazla ön plana çıkan, çok da wow dedirtecek bir evrim olduğunu da çok düşünmüyorum açıkçası. Ateş türü olup da atakçı olması da biraz beni kendinden soğutmuş olabilir. Çünkü ben ateş türünde biraz special atakçı Pokemon'ları seviyorum. Flamethrower yapayım, Fire Blast yapayım falan diye düşünüyorum. Ama atakçı olması Flareon'un biraz yine beni kendisinden soğutuyor. Glaceon. Evet. Aslında Leafeon'la aşağı yukarı aynı problemleri yaşıyorlar. Sinnoh'un EV evrimleri diğerlerinden bence bir tık geri planda kalmış gibi görünüyor. Ama Glaceon tür ve tasarım olarak bence Leafeon'dan bir tık daha ön planda. Ben de ilk gördüğüm 2006 senesinde gördüm. İlk gördüğüm andan beri Glaceon'u seviyorum. Special atakçı olması da yine buz türü bir Pokemon'a göre güzel bir şey tabii ki. Animede de kendisini bir süre görmüş olmamız belki sevmemize yol açmış olabilir. Yani tanıştığımız 2006 yılından bu yana hep böyle düzeyli bir birliktelik olarak devam ettik. İlk zamanlar yine evrim şeklinin çok zor olması nedeniyle çok fazla ön plana çıkamadı benim için. Hatırlarsanız ilk oyunlarda bir Glaceon elde edebilmeniz için 7 rozet falan almanız gerekiyordu. Bu nedenle yani daha yukarıda yer alabilecekken 4. sırada yer aldı. İyi de bir yerde aslında. Jolteon. Evet. Eminim birçoğunuzun listesinde bir numaradır Jolteon ya da muhtemelen siz de benim gibi ilk 3'e sokarsınız. En ünlü, en popüler EV evrimlerinden biri Jolteon. Muhtemelen ilk nesil dediğimizde de aklımıza gelen EV evrimi. İlk gördüğüm andan beri sevdiğim bir Pokemon. Hatta bu Pokemon'u ilk gördüğüm anı çok iyi hatırlıyorum. 2000 yılının Temmuz ayında lisede yaz stajı yapıyordum. Yaz stajı sırasında Pokemon'un bir bölümünü izlemek için öğretmenler odasındaki televizyonu açmıştık gizlice ve öğretmenler odasının kapısından bir öğretmen gelecek mi diye korkuyla bakarken de animenin o bölümünü izlemiştim. O bölümde de işte 3 evrimi de görünüyordu Eevee'nin. Eevee ile alakalı bir bölümdü. Orada ilk defa Jolteon'u görmüştüm. Tasarım olarak en iyilerden biri. Tür olarak güzel. Stat değerleri müthiş. Hız olarak zaten pek çok Pokemon'dan hızlı. Savaşlarda bol bol kullanıldı. Hatta bir ara kendisinden soğudum çünkü Kaptan Flygon sürekli kullanırdı ve yenemezdim. Yani şöyle toparlarsak Jolteon pek çok yönden sevilmeyecek gibi de değil yani. Baktığımız zaman bence 3. sırada olması çok normal. Umbreon. Evet, 2 numarada Umbreon'un olması zaten 1 numarada kimin olduğunu da göstermiş oldu değil mi? Olsun, listenin bu kısmı çok da önemli değil benim için. 2 numarada Umbreon'u görüyoruz. Umbreon bir müddet 1. sırada bile yer almış bir Pokemon'dur benim için. Ama zamanla nedense 2 numaraya geriledi. Bunun nedenini anlamak çok zor. Aslında 2 ile 1 arasında çok fazla da bir fark yok benim için. Ama baktığımız zaman da 2 ve 1. sırada yer alan Pokemon'ların Johto Pokemon olması da ilginç. Umbreon ilk olarak 2001 yılında karşılaştım ben. 2001 yılında ilk defa Gold oyununu oynadım. Gold oyununda da karanlık türün çıktığını gördüm ve o sırada tabii tasolar da çıkmıştı. Orada da karanlık türü
türü görmeye başlamıştık. Karanlık türle ilk defa tanışmışız ve karanlık türde bir Eevee evrimini görmek müthiş bir şeydi o zaman bizim için. Siyah tasarımı, o sarı halkaları ki zannedersem ilk zamanlar daha siyah, daha koyu bir tonda tasarlanıyordu. Daha sonra biraz rengini açtılar nedense. Benim o zamandan beri en çok sevdiğim tür karanlık türdür ve karanlık türde Eevee ile bu şekilde sembolize etmeleri gerçekten müthişti. Aslında pek çoğunuz Umbreon'un zaten neden sevildiğini biliyor. Yani Umbreon bir tasarım Pokemon'u zaten. Pek çok kişi bu tasarımından dolayı onu seviyor. Hatta şöyle kart dünyasına baktığımızda Eevee'nin en çok kart dünyasında ses getiren evrimi Umbreon'dur. Umbreon'un kartları her zaman pahalıdır. Her zaman ilgi çeker ve her zaman böyle ne diyelim kart severler arasında önemlidir. Hatta şu an Prismatic Evolutions denilen bir set çıktı. Orada da gene en pahalı, en çok aranan kart Umbreon'un kartı. Umbreon'un benim için tek dezavantajı defansif bir Pokemon olması. Tamam, tabii ki Eevee evrimleri içerisinde stat değerlerini paylaşıyorlar. İşte bazıları atakçı, bazıları defansçı, bazıları hız Pokemon'u gibi. Umbreon'a da defans düşmüş. Tamam, defansif olarak savaşlarda çok iyi işler yapabiliyor. Ama ben yani ne bileyim ya, biraz special atakçı falan olmasını isterdim açıkçası. Gelelim bir numaraya. Bir numarayı da hemen analım arka arkaya. Espeon tabii ki benim için bir numarada yer alan. Beni tanıyanlar aslında bu videoyu daha izlemeden anlamışlardır bir numarada hangi Pokemon olduğunu. Ama ben anlatmaya çalışayım yine de. Espeon dediğim gibi uzunca bir süre aslında 2-3 oralarda yer alıyordu. Ama zaman içerisinde birinci sıraya kadar çıktı. Aynı Umbreon'la aynı dönemde aynı şekilde kendisiyle tanıştım. Tabii ki tür olarak Umbreon daha dikkat çekiciydi ilk buluşmada. Çünkü karanlık türü ilk defa çıkmış. Ama ben Espeon'u görünüş olarak çok başarılı buluyorum. Gerçekten çok iyi bir Eevee evrimi olduğunu düşünüyorum. Espeon nedense Umbreoncular tarafından hep böyle göz ardı edilen bir Eevee evrimi ama bence çok başarılı. Yani psişik türün hakkını da veriyor tasarım olarak bence. Burada altını çizmem gereken bir nokta var. İlk tasarımlarında Espeon yine psişik tasarlanırken Umbreon aslında zehir olarak düşünülmüş. Daha sonra karanlığa dönüştürülmüş. Espeon'u dediğim gibi ilk tanıştığımızdan beri çok seviyordum ama galiba 5. filmde kendisini görmem bir tık daha sevmeme yol açtı ama zaman içerisinde Pokemon oyunlarını oynarken Espeon'u çok fazla almaya başladım takıma ve duygusal bir bağ oluşturduk açıkçası kendisiyle. Yani Umbreon ve Espeon dediğim gibi benim için bu şekildedir ama Espeon bir tık farkla birinci sırada. Tabi special atakçı olmasının da bu konuda gerçekten güzel bir artısı var. Çünkü hem psişik türde hem special atakçı. İyi. Gördüğünüz üzere Johto bu turun açık ara şampiyonu oluyor değil mi? İlk iki sırada Johto evrimleri var. Daha sonra diğerleri geliyor. Gerçekten Johto bu konuda bence en başarılı Eevee evrimlerine imza atmış gibi görünüyor. Ama zaten birçoğunuz da benimle bu fikri paylaşırsınız diye düşünüyorum. Yani mutlaka ilk 3'e ilk 4'e bu iki Pokemon'u alırsınız diye tahmin ediyorum. Evet. Eevee sıralamam bu şekilde. Son olarak tabi iptal edilen Eevee evrimleri muhabbeti ve çokça beklenen, her nesil çıkar beklenen Eevee evrimi var mı sorunsalıyla biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Yani son aldığımız bilgilere göre, sızıntılara göre 7. nesilde Alola'da uçuş türü bir Eevee evrimi düşünülüp sonra iptal edilmiş arkadaşlar. Yani olsaydı olur muydu? Neden olmasın? Aslında benim fikrim yani 18 türü de tamamlamaları gerekti. Evet, biraz fazla mı olacak bilmiyorum ama yani belki onlar da kafasında öyle düşünüyor, ileride yaparız diye. Ama sanki Eevee yani evrim Pokemon'uysa bütün türlere evrimleşebilmeli bence yani. Biraz öyle yapsalar daha güzel olur. Hatta her nesile bir tane ya da iki tane Eevee evrimi koymaları da gerekiyordu bence şu ana kadar. Ama tabii ki biz her nesil çıkarken, her yeni bir olay olurken bu soruyu mutlaka soracağız. Yeni bir Eevee evrim var mı? Yeni bir Eevee evrim var mı şeklinde. Bakalım 10. nesilde bize yeni bir Eevee evrimi sunacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz. Sizin de arkadaşlar favorilerinizi liste halinde yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakalım en sevdiğiniz Eevee evrimleri neymiş? Ben de oradan öğrenmiş olurum. Bu videoyu canlı yayında ulaştığımız bir hedef sonucu çekme kararı aldım. Orada biliyorsunuz, yayına gelenler bilir. Yine böyle hedefler koyacağım ve böyle videolarda görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.